Paşa ölmeyecek. Bozo'yu dinlemeyerek merdanların tuzağına düşen paşa kurşunu sağ tarafından yedi. Yani kalbinden vurulmadı. Ayrıca bir kurşun daha yemeden Pınar'ın müdahalesi de tabii ki oldukça önemliydi. Zafer kardeşi Caner'in öldürülmesiyle birlikte intikam isteğinde gayet haklı olsa da Hamburglu ailesi planlarını ilmek ilmek işliyor. Tabii paşanın ölmemesi Hanoğlu ailesini, özellikle de Bozo'yu daha da efsaneleştirecek. Çünkü bir yandan Bozo'nun, bir yandan paşanın kurşun yemesine rağmen ölmemesi onları düşmanlarına karşı daha da güçlendirecek. Peki bundan sonra ne olacak? Hamburglu ailesi Merdan'la yaptığı plan sonucunda Bozo'yla Şeytanderelileri karşı karşıya getirmeyi başardılar. Yani Bozo'yla Zafer arasında artık kıyasıya mücadele olacak. Fakat paşanın ölmemesi Zafer'in intikam almak için çabalamaya devam edeceğini de bizlere gösteriyor. Yani artık Hanoğlu ailesindeki herkesin başı Şeytanderelilerle dertte. Peki Şeytandereli soyadını daha önce nerede duyduk? Evet, biliyorsunuz ki Kurtlar Vadisi'nin bitmesinden sonra Kurtlar Vadisi Terör adında bir dizi yayınlanmış ve 3 bölüm sonra kaldırılmıştı. İşte bu dizide yine bu soyadını duymuştuk. Servet Şeytandereli adındaki örgüt lideri Kurtlar Vadisi Terör dizisinde yer alıyordu. Bu diziyi yazanların da Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener olduğunu düşünürsek böyle bağlantıların gelmesi oldukça normal. Ancak bu aynı zamanda Zafer'in de terörle alakalı bir bağlantısı olduğu anlamına gelebilir. Tabii böyle bir şey olursa Bozo'nun işi çok daha zorlaşacaktır. Peki Bozo Haydar Ali ile Ceylan'ı biliyor mu? Aslında Bozo'nun amcasına mesaj vermek için seçtiğini söylediği restoran bence sadece amcasına bir mesaj değildi. Çünkü bu bölümde Haydar Ali'ye fidanlıkta yine istihbarat hakkında da bir mesaj vermişti. Aynı zamanda Bozo yemek masasında Haydar Ali'nin amcasını öldürüp cezaevine düşmesini ve sonra Ceylan'la tanışmasını anlatırken aslında bunların tesadüf olamayacağını anlayacak kadar zeki olduğunu da gösterdi. Tabi restorandaki tüm çalışanların işten çıkmış olması gibi detaylar bence Bozo'nun yeni öğrendiği bir şey değildi. Restoranda daha önce çalıştığı söylenen kişiyi ise muhtemelen istihbarat ayarladı. Yani Bozo bence gerçekten her şeyin farkında olsa da kendince bizim bile bilmediğimiz büyük bir planı var. Zaten bu yüzden sürekli Haydar Ali'ye bir mesaj verdiğini görüyoruz. Aslında bu mesajları vermesi de bence boş yere değil. Peki Hamburgluların planı ne? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın. Aslında geçen bölüm Merdan'la Hülya'nın ilişkisi açığa çıktığında Hülya'nın Merdan'ı kullandığını düşünsem de ikisinin de birbirine aşık olduğunu görmüş olduk. Aynı zamanda bütün aile de bu ilişkiden haberdar. Yılmaz bu bölümde Haydar Ali ile konuşurken aslında bütün planı zaten anlatmıştı. Hamburgluların planına göre Bozo'nun içeri girdikten sonra Dončići'nin başa geçmesi gerekiyordu. Böylece Merdan'la Hülya evlenebilecekti. Aynı zamanda Ferhat'la Sultan da evlenerek Haydar Ali'nin öldürülmesi planlanıyordu. Böylece Merdan Bozo'nun yokluğunda ailenin başına geçecek ve Türkiye piyasasını Hamburglu ailesiyle birlikte yöneterek içeriye istediklerini sokacaktı. Bu aynı zamanda Türkiye'deki narkomafyanın Avrupa'nın güdümüne gireceği anlamına geliyor. Yani istihbaratın asla istemeyeceği bir şey. Fakat Haydar Ali'nin Bozo'yu hapisten kurtarmasıyla bütün plan çökmüş oldu. Bu yüzden Yılmaz Haydar Ali'yi Bozo'ya yoldaşlık etmek için yanına koydu. Çünkü günün sonunda devlet kimin ne yaptığını bilse de bu karanlık dünyada kendisine en yakın olanı destekleyerek diğerlerinin gücünü pasifize etmek zorunda. Peki Yılmaz kendini neden gösterdi? Aslında Yılmaz bunu kendi ağzıyla da söyledi. Çünkü devletin içinde farklı klikler var. Yani devlete çalışıyormuş gibi gözüken fakat farklı kişilere hizmet eden yapılar bulunmakta. Bu yüzden Yılmaz kendisini Bozo'ya göstererek onun güvenini kazanmış oldu. Çünkü Bozo'nun bir gün başı sıkışacak olursa yanına gidebileceği ve yardım isteyebileceği bir devleti olmalı. Nitekim Yeraltı dizisi henüz daha tam olarak bütün hikayesini bizlere göstermedi. Fakat dizinin
serinin en büyük kırılma noktası aslında Bozo'nun Haydar Ali'yi yeraltı diye adlandırdığı yapıyla tanıştırması olacak. Çünkü Hanoğlu, Hamburglu ve Şeytandereli gibi aileler olsa da tüm bunların üstünde büyük baronların da olduğunu düşünüyorum. Peki sizce Haydar Ali'nin dayısı yeraltı dünyasının baronlarından biri olabilir mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.